Bugün elinize aldığınız hiçbir teknoloji bu fabrika olmadan var olamaz. Ama çoğu insan bunun farkında bile değil. Bir fabrikanın kapısı kapandığında telefonlar yavaşlıyor, yapay zeka susuyor, elektrikli arabalar bir anda sıradan hale geliyor. Ama kimse o fabrikanın adını bilmiyor. Çünkü o fabrika çip üretmiyor. O fabrika çiplerin görebilmesini sağlıyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün aslında tek bir şirket anlatmıyoruz. Bugün yeni bir serinin ilk taşını koyuyoruz. Adı Dünyanın Muhtaç Olduğu Fabrikalar. Bu video bu serinin birinci bölümü ve başlangıç için seçtiğimiz yer tesadüf değil. Carl Zeiss. Büyük ihtimalle adını daha önce duydunuz ama çoğunuzun tam olarak ne yaptığını bildiğinizi sanmıyorum. İşin ilginci de burada başlıyor zaten. Çünkü Carl Zeiss dünyanın en gelişmiş çiplerini üretmiyor. Ama Carl Zeiss olmadan dünyada tek bir gelişmiş çip bile üretilemiyor. Bu cümle iddialı gibi geliyor olabilir ama birkaç dakika sonra evet tam olarak öyleymiş diyeceksiniz. Bu seriyi sevdiyseniz lütfen takip edin. Bir de sizden özellikle şunu istiyorum. Dünya şu fabrika olmadan durur dediğiniz yerleri yorumlara yazın. Hepsini okuyorum, not alıyorum. Bu seri izleyenlerin aklıyla büyüyecek. Şimdi gelin hikaye en başından ama gerçekten anlayarak anlatalım. Carl Zeiss'in hikayesi 1800'lerin ortasında başlıyor. O dönemlerde mercek yapmak. Bugünkü gibi matematikle, formülle, hesapla yapılan bir iş değil. Daha çok dene yanıl, tutturabilirsen şanslısın. Zeiss burada bir kırılma yaratıyor. Işın nasıl kırıldığını, nasıl dağıldığını, bir yüzeyden geçerken nasıl davrandığını hesaplayarak mercek üretmeye başlıyor. Bu küçük gibi görünen fark aslında her şeyin temelini atıyor. Çünkü modern teknolojinin kalbinde tek bir şey var. Işık. Bilgisayar dediğimiz şey dışarıdan bakınca elektrikle çalışan bir sistem gibi görünür ama iş çip üretimine geldiğinde merkezde elektrik değil ışık vardır. Çünkü çipler kesilerek, oyularak ya da kalıptan dökülerek yapılmaz. Düz bir silikon yüzeyin üzerine inanılmaz bir hassasiyetle ışık kullanılarak desen çizilir. Yani modern dünyanın en karmaşık hesaplarını yapan o yapılar aslında bir tür ışık çiziminin sonucudur. Süreç neredeyse kusursuz bir düzlüğe sahip silikon yüzeyle başlar. Bu yüzey ışığa tepki veren özel bir kimyasal tabakayla kaplanır ve asıl çizim aşaması için hazır hale gelir. Sonra o yüzeye inanılmaz hassas bir şekilde desen yansıtılır. Bu desende milyarlarca minik anahtar vardır. İşte o anahtarların her biri transistör. Transistör elektrik akışını kontrol eden mikroskobik bir anahtar gibidir. Akımın geçmesine izin verir ya da durdurur. Bu yapıdan bir tane yoktur. Milyarlarcası aynı yüzey üzerinde birlikte çalışır. Bugün bu anahtarların boyutu nanometre ölçeğine inmiş durumda. Nanometre metrenin milyarda biridir. Bunu gözünüzde canlandırmak için şöyle söyleyebiliriz. Bir saç telini devasa bir otoyol gibi kabul ederseniz nanometre o otoyolun üzerindeki tek bir boya tanesi kadar bir ölçektir. Çip dünyasının sınırları tam olarak burada zorlanır. İşte tam bu noktada her şeyi belirleyen fiziksel bir sınır devreye girer. Çizimi yapan ışığın dalga boyu kısaldıkça ortaya çıkan detaylar da aynı oranda küçülür. Dalga boyu ışığın uzaydaki ilerleme ölçeği gibidir. Ne kadar kısa olursa aktarılabilen ayrıntı da o kadar ince olur. Çip teknolojisindeki ilerleme büyük ölçüde bu mesafenin ne kadar daraltılabildiği ile ilgilidir. Uzun bir dönem boyunca yarı iletken dünyası derin mor ötesi ışıkla çalıştı. Bu yaklaşım DUV olarak bilinir ve yıllarca sektörün temelini oluşturdu. Ancak çizgiler inceldikçe bu yöntem fiziksel sınırlarına dayandı. Daha küçük detaylar için artık farklı bir dalga boyu gerekiyordu. Bu noktada aşırı mor ötesi ışık yani EUV devreye girdi. EUV'nin dalga boyu çok daha kısadır. Sunduğu çözünürlük de bu yüzden bambaşka bir seviyededir. Fakat bu avantaj beraberinde ciddi bir sorun getirir. EUV ışığı camdan geçmez. Klasik mercekler bu dalga boyunda işlevini tamamen kaybeder. Hatta hava bile bu ışığı soğurur. Bu nedenle alışık olduğumuz optik anlayışı burada geçerliliğini yitirir. Merceklerin yerini aynalar alır. Ancak bunlar sıradan yansıtıcı yüzeyler değildir. EUV sistemlerinde kullanılan aynalar atomik hassasiyetle üretilmiş, çok katmanlı ve son derece karmaşık yapılardır. Bu aynaları yalnızca üretmek değil, ölçmek, kaplamak ve uzun süre kararlı şekilde çalıştırmak da başlı başına bir uzmanlık alanıdır. İşte Carl Zeiss'in
kritik rolü tam olarak burada ortaya çıkar. Çünkü bu seviyede aynaları uçtan uca kontrol edebilen yapıların sayısı son derece sınırlıdır. Pratikte bu yetkinlik tek bir merkezde yoğunlaşmıştır. Carl Zeiss'in yarı iletken optik birimi. Hollanda'da dünyanın en karmaşık litografi makinelerini geliştiren ASML için bu durum hayati bir anlam taşır. Binlerce parçadan oluşan vakum odalarıyla ve yüksek enerjili sistemlerle çalışan bu makinelerde optik bölüm işlevini yitirirse geriye yalnızca pahalı bir mekanik yığın kalır. Bu nedenle ASML, Carl Zeiss'i klasik bir tedarikçi olarak konumlandırmadı. Onu teknolojinin sınırlarını birlikte zorladığı stratejik bir ortak haline getirdi. Çünkü bu işte mesele parça almak değil, birlikte gelişmek, birlikte sınırları zorlamak. Çünkü EUV dediğimiz şey fizik sınırında çalışan bir teknoloji. Hata payı yok denecek kadar az. Aynanın yüzeyinde pikometre seviyesinde bir dalgalanma varsa, yani metrenin trilyonda biri kadar bir pürüz, desen bozulur. Desen bozulursa transistör bozulur. Transistör bozulursa çip ısınır, verim düşer, performans çöker. İşte Zeiss burada devreye giriyor. Optik sadece yansıtmak değildir. Optik ölçmek, düzeltmek, tekrar ölçmek, tekrar düzeltmek demektir. Şimdi burada bir an durup gerçekten ne kadar uç bir hassasiyetten bahsettiğimizi gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Ama klişe bir örnekle değil, gerçekten zihinde oturan bir örnekle. Dünyadaki en pürüzsüz yüzeyi düşünmeye çalışın. Cam, masa değil, parlatılmış metal değil. Bunlar bu seviyenin yanına bile yaklaşamazlar. Şöyle düşünün, Everest Dağı'nı hayal edin. Koca Everest'i, zirvesiyle, yamaçlarıyla, tüm o devasa kütlesiyle. Şimdi onu alıp sanki kusursuz bir ayna gibi dümdüz ettiğinizi düşünün. Dağ artık tamamen pürüzsüz. Ama Zeiss'in aynaları için bu da yetmiyor. Çünkü o Everest büyüklüğündeki aynanın üzerinde bir tek toz tanesi bile kalsa çip dünyasında bu kabul edilebilir hata sayılmıyor. Hatta hata bile sayılmıyor. Direkt başarısızlık. İşte Carl Zeiss'in çalıştığı tolerans seviyesi tam olarak bu. Bizim düz dediğimiz her şey onların dünyasında fazlasıyla engebeli. Burada sözünü ettiğimiz pürüzsüzlük nanometre ölçeğinde bile değil. Daha da aşağıda, pikometre seviyesinde. Nanometre metrenin milyarda biriken pikometre metrenin trilyonda biridir. Ölçeği zihinde oturtmak için şöyle düşünelim. Bir insanın saç telini devasa bir dağ gibi kabul edersek, Carl Zeiss'in aynalarında kabul edilebilir sapma o dağın yüzeyindeki tek bir atom diziliminin yerinden çok hafifçe oynaması kadardır. Bu seviyede hata çoğu endüstri için ölçülemez bile sayılırken burada çalışmanın temel koşuludur. Bu nedenle Carl Zeiss'in ürettiği aynalar insanlığın bugüne kadar ölçebildiği ve kontrol altında tutabildiği en pürüzsüz yapılardır. Ve işin asıl çarpıcı tarafı şu: bu pürüzsüzlüğü bir kere yapıp bırakmıyorlar. Bu pürüzsüzlük üretimin her aşamasında korunmak zorunda. Çünkü EUV dediğimiz aşırı mor ötesi ışık affetmez. En ufak yüzey hatasında dağılır, saçılır, kontrastı bozar. Kontrast bozulursa desen bozulur, desen bozulursa çip bozulur. Yani Zeiss'in aynası sadece parlak olmak zorunda değil. Aynı zamanda ışığı tam olarak olması gereken şekilde yansıtmak zorunda. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte burası çoğu içeriğin yüzeysel olarak geçip kaçtığı yer. Çünkü mesele ayna yapmak değil. Mesele atom mühendislik yapmak. Zeiss'in EUV aynaları tek parça camdan ibaret değil. Aslında aynanın gördüğümüz yüzeyi çok katmanlı bir yapı. Bu katmanlar molibden ve silikon gibi malzemelerden oluşuyor. Ama bu katmanlar rastgele dizilmiyor. Her biri birkaç nanometre kalınlığında. Üstelik bu katmanlar üst üste öyle bir diziliyor ki EUV ışığı bu katmanlardan yansırken adeta geri dönmeye zorlanıyor. Buna çok katmanlı yansıtıcı yapı diyebiliriz. Bunu daha net görmek için şöyle düşünelim. Bir bilardo masasındasınız. Topu tek bir banda çarptığınızda yönü kabaca değişir ama tam kontrol sizde değildir. Oysa topu bantlara ardışık şekilde ve doğru açılarla çarptırırsanız topu masanın tam istediğiniz noktasına gönderebilirsiniz. Zeiss'in yaptığı şey ışıkla tam olarak budur. EUV sistemlerinde ışık tek bir yüzeyden yansıtılmaz. Atom kalınlığında katmanlardan oluşan aynalar arasında defalarca yönlendirilir. Bu sayede fotonlar rastgele değil, milimetrik değil, atomik hassasiyetle kontrol edilen bir yol izler. Peki bu katmanlar nasıl yerleştiriliyor? Burada devreye son derece ileri kaplama teknolojileri giriyor. Fiziksel buhar biriktirme, manyetik sıçratma gibi yöntemler kullanılıyor. Kulağa teknik geliyor ama mantığı şu: malzemeyi atom seviyesinde kontrollü şekilde buharlaştırıyorsunuz. Sonra bu atomları aynanın yüzeyine katman katman konduruyorsunuz. Her katman ayrı ayrı ölçülüyor. Ölçüm bittikten sonra
sonra bir sonraki katman geliyor ve bu işlem defalarca tekrarlanıyor. Tek bir aynada yüzlerce katman düşünün ve her birinin kalınlığı, konumu, düzgünlüğü kontrol altında. Burada kritik bir nokta daha var. Bu aynalar sadece pürüzsüz olmak zorunda değil. Aynı zamanda şekil olarak da inanılmaz hassas. Düz ayna yetmez. Asferik yüzeyler gerekiyor. Yani klasik küre gibi değil. Matematiksel olarak özel şekillendirilmiş yüzeyler. Çünkü EUV optik sisteminde ışık bir noktadan çıkıp aynalar arasında defalarca yansıyıp wafer'a ulaşırken her aşamada yön değiştiriyor. Bu yön değişimlerinin toplamı sonunda desenin doğru yere düşmesini sağlıyor. Eğer aynalardan biri mikroskobik ölçekte bile yanlış şekildeyse sistemin tamamı çöker. İşte bu yüzden başkaları neden yapamıyor sorusunun cevabı çok net. Çünkü bu iş tek bir teknolojinin değil, onlarca farklı disiplinin aynı anda kusursuz çalışmasını gerektiriyor. Malzeme bilimi, yüzey fiziği, optik tasarım, ultra hassas ölçüm, titreşim kontrolü, termal stabilite hepsi aynı anda. Birini eksik yaparsanız sonuç sıfır. Ayrıca bu aynalar çalışırken de korunmak zorunda. EUV makineleri vakum altında çalışıyor. Çünkü hava bile bu ışığı yutuyor. Ama vakum ortamında bile sıcaklık değişimi, titreşim, mekanik gerilim gibi faktörler aynanın davranışını etkileyebiliyor. Zeiss burada da durmuyor. Aynaların üretiminden sonra sistem içinde sürekli ölçüm yapan ve gerektiğinde mikroskobik düzeltmeler yapan kontrol mekanizmaları devrede. Yani bu aynalar üretilip bırakılan şeyler değil. Sürekli izlenen, sürekli dengede tutulan canlı sistemler gibi. İşte bu yüzden Carl Zeiss'in yaptığı şey sadece üretim değil. Bir bilgi birikimi. 10 yıllar boyunca biriken deneyim. Deneye deneye öğrenilen ama not defterine yazılamayan detaylar. Hangi malzeme hangi sıcaklıkta nasıl davranır? Hangi kaplama ne kadar süre sonra nasıl değişir? Bunlar kitapta yazmaz. Bunlar yaşanır. Ve bu bilgi bir kez kaybolursa geri getirmek yıllar alır. Bu yüzden Zeiss durursa sadece bir fabrika durmaz. Birikmiş bir hafıza durur. Çip dünyasının görme yeteneği bulanıklaşır. İşte bu nedenle Carl Zeiss bu serinin ilk bölümü olmak zorundaydı. Çünkü bu fabrika sessiz çalışır, gösteriş yapmaz. Ama kapısı kapandığı an dünya gerçekten daha yavaş bir yer haline gelir. Bunun nedeni tek bir parça ya da tek bir teknoloji değildir. Zeiss'in asıl farkı her şeyi sürekli denge halinde tutan çalışma biçimidir. Kapalı döngü olarak adlandırılan bu yaklaşımda sistem durmaz, ölçülür. En küçük sapma fark edilir, düzeltilir ve yeniden ölçülür. Bu süreç kesintisiz şekilde devam eder. Günlük hayatta bir ortamın sıcaklığını sabit tutan klima nasıl sürekli ölçüm yapıyorsa Zeiss'in yaptığı şey de aynıdır. Ancak burada kontrol edilen şey oda sıcaklığı değil, ışığın dalga cephesidir. Dalga cephesi dediğimiz şey ışığın uzayda yayılırken oluşturduğu yüzey. Bunu kontrol edemezsen görüntü kontrol edilemez. Şimdi burada çok ilginç bir gerçek var. Çip yarışında herkes transistör sayısını konuşuyor. 3 nanometre, 2 nanometre ama asıl savaş görünmeyen yerde. Işığın nasıl yönetildiğinde. Çünkü yazılım hatayı affeder. Mekanik bazen tolerans bırakır ama optik affetmez. Işık ya doğru gider ya da her şeyi mahveder. Bu yüzden Carl Zeiss kamera lensi yapan bir şirket olmaktan çoktan çıktı. Bugün Carl Zeiss dijital çağın görme merkezlerinden biri. Yapay zeka modellerinin eğitildiği sunucular, elektrikli araçların beyinleri, 5G altyapısı, savunma sistemleri. Hepsi aynı temel şeye bağlı. Çip üretimi. Çip üretimi de ışığın doğru şekilde yönlendirilmesine. Ve bu ışığın yönlendirilmesi Zeiss'in uzmanlık alanı. Şimdi yeni bir eşik daha var. High-Night EUV. Night dediğimiz şey optik sistemin ışığı hangi açıyla toplayabildiğini anlatan bir ölçü. Açı büyüdükçe daha ince detaylar seçilebilir. High-Night mevcut EUV'nin bir üst seviyesi. Daha keskin, daha yoğun, daha zor. Burada iş daha da karmaşıklaşıyor. Aynalar büyüyor, açılar artıyor, titreşim kontrolü zorlaşıyor. Her şey daha hassas ama ödülü büyük. Aynı alana daha fazla devre. Daha az enerjiyle daha çok işlem. Bu sadece telefonların hızlanması demek değil. Bu veri merkezlerinin daha az elektrik tüketmesi demek. Bu elektrikli araçların menzil, performans dengesinin değişmesi demek. Yani günlük hayatın sessizce dönüşmesi. İşin ilginci şu. Bu kadar kritik bir rol oynayan bir şirket genelde manşet olmaz. Çünkü Zeiss ürün satmaz. Zeiss altyapı kurar. Altyapı görünmezdir. Ama yokluğu hemen hissedilir. Bu yüzden bu seriye Carl Zeiss ile başladık. Çünkü bu fabrika durursa dünya gerçekten yavaşlar. Ama bu sadece başlangıç. Işığı konuştuk. Bir sonraki adımda belki ışığı üretenleri konuşacağız. Belki maskeleri yapanları,
belki kimyasalları, belki ölçüm makinelerini. Hangi fabrikalar olmalı? Siz söyleyin. Yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Bu seri sizin önerilerinizle şekillenecek. Eğer bu anlatım size dünyanın nasıl çalıştığını biraz daha net gösterdiyse Hızlı Şarj'a abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve bildirimleri açmanız gerçekten fark yaratır. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Dünyanın muhtaç olduğu fabrikalar serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.